Merhabalar sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler sevgili dostlar. Nisan ayı evet sizin için önemli ama Mart ayı da önemliydi. Ve Nisan ayında Mart ayından kalan iş konuları. Çünkü Nisan sizin gezegeniniz Merkür'ün retrosuyla girdik. Venüs de hala orada retro ve kariyer evinizde. Hayatınızın önemli konularını yönettiğiniz alanda aileniz, ilişkileriniz, mesleki konular bunlar ikizler için çok önemli oldu. Ve tabii ki tam Mart ayı boyunca da bir retro dönemi olduğu için orada bazı zorluklar, tutulmalar yaşamış olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden de çok güçlü etkiler aldınız ki almaya da devam edeceksiniz. Yeni tanışmalar, sosyal statünüz, biraz daha böyle bilinçli şekilde hareket etme boyutunda zorluklar getirmiş olabilir. Şimdi tutulma çok güzel bir yerde oldu ama retrolardan dolayı çok etkisini göremedik. 7'sinden sonra yönetici gezegeniniz düz harekete dönüyor. 14'ünden sonra da Venüs düz harekete dönüyor. İşte burada o tutulmanın aslında olumlu etkilerini ikizler daha güçlü almaya başlayacaklar. Eğer mesleki anlamda böyle bir geçiş dönemi yaşadıysanız, işte eski konular gündeminize gelmişse, çalışanlar için söylüyorum. İşten ayrılma, işe girme, orada işte pozisyon değişiklikleri vesaire. Ki o sürecek bu arada ikizlerin çünkü orada tutulmalar yaşıyorlar. Hayatlarının en önemli senesini yaşıyor zaten ikizler burçları. Ve bu ayda belki de onun için en zor aydı. Çünkü balık burcundaki bu yoğunluk bir yandan tutulma oldu biliyorsunuz yine Şubat'ın sonlarında burada. Mart ayında hakikaten yani en yorgunları aslında diyebilirim. Merak etmeyin. Şimdi güzel şeyler de olacak bu ay içerisinde. Şimdi retrolar evet 7'sinde Merkür retrosu bitiyor. 14'ünde Venüs retrosu bitiyor ve ikizler burçları için çok önemli bir tarih daha var burada. Özellikle Merkür'ün Koç burcuna geçiyor olduğu tarih. Bu da 13 Nisan'da bir dolunay var bu arada. 13 Nisan'daki dolunay da size çok güzel etkiler verecek. Çünkü Terazi burcunda. Hemen onunla ilgili size şöyle bilgi vermek istiyorum. 5. ev dediğimiz alanda çocuklar, ilişkiler, aşk hayatı, flörtler burada öne çıkacaktır. Özellikle 23 dereceler ama burada çalışacaktır. Belki aile içi konuları da çalıştırabilir bazı ikizler burçları için ki zaten şu an ikizlerin ailesi, yakınları da gündeminde. Fakat burada elinden bir şey gelmediyse, bir çare olamadıysan ya da bir şeyleri çözemediysen bununla ilgili de 18 Nisan itibariyle ikizler burçlarının hareket, eyleme dönük planlar, uzun bir süre aslında böyle bir özgürlük, girişimci ruhları çalışacak. Seyahat edecekler bu arada. Yine 13'ündeki dolunayın da etkileri burada çok güzel çalışacağını düşünüyorum ben ikizler burçları için. Şimdi Mars'ın Aslan burcuna geçmesi, işte Neptün'ün Koç burcunda olması, yani ikizlerin zaten sosyal statüleri ve sosyal çevrelerinde çok önemli böyle sınırları değiştirecek etkileri barındırıyor. Çünkü şöyle anlatayım. 12 senedir, 13 senedir hatta o Neptün'ün balık hali ikizleri gerçekten tabii ikizlerin hangi periyodunda doğduysanız o alanda gerçekten dağıttı. Diyelim ki 14 yıldır mesleki anlamda geçişler yapmış olabilirsiniz. Bir türlü dikiş tutturamamış olabilirsiniz. Yanılmış ya da hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Artık Neptün oradan ayrıldığına göre demek ki ikizler artık özellikle sosyal tarafı bu işin. Sosyal çevrelerinde haber, iletişim, bağ kurma, işte ticaret ki ticaret 18'inden sonra çok da ileri düzeyde çalışacak. Taşıtlar, kamuda çalışıyor olabilirsiniz. Orada görev değişiklikleri olabilir. Başvurular yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda bilhassa çok güçlü bir süreçleri başlayacak. 20'sinden itibaren ise artık Güneş Boğa burcuna geçeceği için hafif böyle bir arka plan konular çalışmaya başlayacak. Güneş Boğa burcunda işte 20'sinde. Ayın sonunda 28'inde bir Boğa burcunda yeni ay söz konusu olacak. Yani bu aslında ay sonuna denk geliyor ama 13'ünden sonraki günlerde belki de 18'inde desek doğru olur. İkizler ve yükselen ikizler bence bir işle ilgili değişime doğru gidebilir birçok ikizler. Yani yeni bir tanıştığı birinden bir destek alabilir.
kendine bir şey katabilir. Ne bileyim, eğitiminde eksiklik varsa bir akademik konuda girişim yapabilir. Ve bu uzun vade için söylüyorum. Bu Nisan ayında 13'ünden sonra Mars 18 diyelim. 18'inden sonra atacağınız her adım, yapacağınız her girişim, satın alacağınız herhangi bir dijital, işte telefondur ya da başka bilgisayar olabilir. Biraz daha böyle sosyal aktivitelere yatkın olacaksınız. Çok işinize yarayabilir açıkçası. Çünkü ay sonundaki yeni ay biraz manipüle gibi duruyor açıkçası. Ama diğer taraftan da bazı şeylerde yolunuzu açacağını söyleyebilirim. İş değiştirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlar biraz gündeminize gelebilir gibi. Yani uzun vadeye yaydığımızda ay size ne kadar kapalı gibi görünse de gelecek ay, yani Mayıs ayı için önemli bazı kararlar vermenizi gerektirecek. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Sosyal çevresinden, arkadaşlarından çok güzel destekler alacaklar ikizler burçları. Mesela para anlamında olabilir, ihtiyaç bakımından olabilir. Kardeş ve yakınlarınızla da çok önemli gelişmeler yaşayacaklar. Onların hayatlarına da dokunacak gelişmeler olacak. Hani ne bileyim, sağlık da olabilir bu. Bir sağlık sorununu çözmek de olabilir. Fakat bayağı böyle bir gezi, seyahat. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bazı ikizlerin yine bu uzun vadede ama kesinlikle doğum haritası ile ilgili hayatlarında yaşam yerleriyle ilgili çok önemli değişimler planlayanlar olabilir. İşte yurt dışı mesela konuları. Ya da burada bir şey bekliyorsanız burada bir hareketlilik de söz konusu olacak. O da 18 Nisan ve sonrasında gözüküyor açıkçası. Dolu dolu bir ay. Özellikle retroların bitiminden sonra bu ayın en aslında karlılarından biri olacaksınız. Özellikle Merkür Retrosu 7'sinde bitiyor. 8'inde tam bitmiş olacak. O andan itibaren işinle ilgili karar vermen, imza atman gerekiyorsa gayet de rahat yapabilirsin. Ama parasal konularla ilgili bir beklentin, bir şeyin varsa da onun için de 15 Nisan civarını kullanın sevgili ikizler. Umarım sizin için de güzel bir zaman dilimi olur. Lütfen yayınımızı beğenip abone olmayı da unutmayın diyelim. Mutlu bir ay diliyorum.